Enerji. Enerji. Merhabalar, ben Ece, Olizi Zeytinyağları'nın kurucusuyum. Bugün şefimiz Ezgi Bal'la beraber çorba yapacağız. Bebek çorbası, bal kabağı çorbası. Sendeyiz Ezgi'cim. Evet, merhabalar Ece yeniden. Ne yapacağız? Bal kabağı çorbası yapacağız. Şu şekilde bir bal kabağımız var. Evet. Kullanacağımız malzemeleri sayayım mı önce? Olur, harika olur. Bal kabağımız, patatesimiz ve soğanımız var. Bir parça da sarımsak kullanacağız. Tamam. Bal kabağı konusu büyük bir konu aslında. Tabii Çok ki. fazla çeşit var. Pazarda, markette çeşit çeşidin dışı yeşil olan, turuncu olan, büyük olan, küçük olanlar var. Mesela şurada gördüklerinde süs için kullanılan bal kabağı. Onlar da pişiriliyor yani. Evet. Evet, zaten şey yani hani o da kokusu falan dahi var. Bu da butternut squash diye geçiyor. Tam Türkçesi nedir bilmiyorum. Ama mesela bu daha çok bu tarz yemekler için kullanıldığından dolayı bunu almak istedim. Yani daha kıvamlı, lezzetli. Şöyle içi daha sıkı yapısı var. Evet. Bundan dolayı su oranı düşük. Ve bu Çekirdekleri alt kısmında kalıyor galiba bunun. Evet. Evet. daha böyle tombul olan kısmında bulunuyor. Daha etli. Bu tarz bal kabakları yemeğe daha uygun oluyor. Daha dokulu olduğu için. Biz gerçi çorba yapacağız, ezeceğiz ama suyu ne kadar fazla olan bir bal kabağı olursa içine ekleyeceğimiz su miktarı değişiyor. O yüzden hep böyle Harika. şeylerde kontrollü gidiyoruz. Evet. Ekleme. Bal kabağının su oranına göre Bir yapıyoruz. de mesela dediğin dışı yeşil olan bal kabakları da daha İç Anadolu'da üretilen kestane kabağı dedikleri tatlılarda kullanılan kabak. O da mesela tatlı bal kabağı tatlısı yapanlar özellikle gidip oradan alıyorlar ki aynı ürün çıksın diye. Harika. Ece soğanı iri iri kesebilirsin, bu sarımsağı da Tüm aynı soğanı şekilde. mı yapıyoruz? Yarısı yeterli olur. Yarısı yeterli. Burada da yarım patatesimiz var, Tamam. soyulmuş. Bunu da iri küpler halinde bölebilirsin. Tamam. Büyük büyük yapıyorum Evet, burada. büyük büyük yapman yeterli. Ben de ocağı ayarlayayım. Sarımsağı nasıl istersin? Sarımsağı da dörde bölebilirsin. Zeytinyağımızı alalım. Bu bal kabağı çorbasını et suyuyla pişirelim. Çocuklar için daha uygun olur, bebeklerimiz için. Ve Olizi Baby kullandık. Evet, Olizi Baby kullanıyoruz. Olgun hasat, soğuk sıkım. Bebekler için meyvemsiliği yüksek, acılık ve yakıcılığı düşük dengeli olan yağımız. Sarımsakları ve soğanları tencereye atalım. Tencere bu arada ısınmaya başlıyor. Sadece zeytinyağı, üzerine Evet, soğan, sarımsak. sarımsak. Patatesleri kenara alıyoruz. Bal kabağıyla birlikte girecekler tencereye. Bal kabağı soyarken de şöyle bir yöntem izlememiz gerekiyor. Bal kabağını dik tutacak bir şekilde tahtaya aldıktan sonra etrafından şu şekilde elma soyar gibi. Şimdi tamamen soyduk. Şöyle dörde böldüm. Gördüğün gibi. İçlerindeki bu yumuşak kesimleri alıyorum. Evet, soğanlarımız ısındı. Rastgele küpler halinde doğruyoruz. evet, nasılsa zaten bunları da blenderdan Evet. geçireceğiz. Evet, püre haline alacaklar. Soğanlarımız zeytinyağıyla birlikte ısındı. Hareketlendiler. Çok kavurmuyoruz değil mi? Bebek yemeği olduğu Aynen, için. çok fazla sotelemiyoruz. Tencere ısındıktan sonra et suyumuzu ekliyoruz. Ne kadarlık bir et suyu kullandık? Yarım litre et suyumuz vardı. Öncelikle yarısını koydum. Çünkü dediğim gibi kabağın dokusu çok değişiyor. Kabaklarımızı ekleyeceğiz. Bunlar pişecekler. Kıvamına göre et suyuyla açabiliriz. Şimdi Su kabaklarımızı kullanmıyoruz zaten. Sadece et suyu kullanmıyoruz. kullandık. Evet. Patatesimizi ve kabağımızı da ekledik. Evet, biraz üstüne geçecek kadar oldu Evet, sanırım. şöyle oldu. Biraz bunu yine kontrol edip biraz daha ekleyebiliriz. Biraz az kaldı. Şöyle tam yarısı oldu neredeyse. Süper. Kapağını kapatıyoruz. Böyle de dikkat ettin mi? Hiçbir şeye tuz koymadık. Evet, aynen. Devamında blenderdan geçirirken mi zeytinyağı ekleyeceğiz tekrar? Evet, kıvam alırken orada zeytinyağını içine işlemesini ve o lezzetini yeniden çocukların alabileceği şekilde işleyeceğiz. Harika. Yine merakla bekliyorum. Harika bir renk daha. Kıpık kıpık oldu. Bolca ekledik zeytinyağımızı. Artık daha fazla eklemeyelim Tabii gerek bence. yok. İçine iyice Tadına infuse bakalım etsin. mı? Tabii ki.
Bal kabağı çok güzelmiş. Güzel. Güzel. Bu bayağı bizim yetişkinler için yediğimiz bal kabağı çorbasından çok da farklı değil aslında. Tabii aynen. Yani içine belki evde kendimiz için yaparken krema ekleyebiliriz biraz. Tabii ki tuz ekleriz. Biraz baharatlandırılabilir Tuza belki gerek bile karabiberle yok. falan. Çünkü neden biliyor musun? Et suyu ekledik ya buna. Evet. Bence o bayağı zenginleştirmiş tadını. Ama şimdiye kadarki yaptığımız çorbalar içinde favorim hiç beklememe rağmen sebze çorbası oldu. Aa, ne güzel. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Hem görüntüsü çok tatlı hem de lezzeti inanılmaz güzel oldu. Onu peynir altı suyuyla beraber yapmıştık. Bunu et suyuyla yaptık. Harika. Tarifimiz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarda da deneyimlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Herkese sevgiler, afiyet olsun.